denizleri hiç tanımayan bir bozkır milletinin evladı olarak doğup, tarihe ilk Türk amirali unvanıyla altın harflerle kazınan, Bizans İmparatorluğunu kendi başkentinde boğmaya yeminli, çağının çok ötesinde muazzam bir denizcilik dehası Çaka Bey. Hazırsanız Ege'nin hırçın sularında yankılanan bu ihtişamlı destana yelken açıyoruz. 1071 Malazgirt zaferinin ardından Anadolu kapıları Türklere ardına kadar açıldığında genç ve cesur bir bey olan Çaka, 1078 dolaylarında Bizans'a esir düştü. Fakat bu tutsaklık tarihin seyrini kökünden değiştirecek benzersiz bir okul oldu. Bizans İmparatoru Nikeforos Botaneiates, Çaka'nın zekasından ve liderlik vasfından öylesine etkilendi ki ona sarayda Protonobilissimus unvanını verdi. Çaka Bey, Konstantinopolis, Terumcayı ana dili gibi öğrenmekle kalmadı. Bizans'ın denizcilik teknolojisini, donanma taktiklerini ve en önemlisi imparatorluğun derin siyasi zaaflarını adeta zihnine kazıdı. O, düşmanını kendi evinde alt etmeyi kafasına koymuş eşsiz bir stratejisti. 1081 yılında Bizans tahtına Alexios Komnenos'un geçmesiyle saraydan ayrılan Çaka Bey, Smyrna'ya yani İzmir'e geldi. Burada sıradan bir uç beyliği kurmakla yetinmeyip Türk denizciliğini başlatan devrimsel o adımı attı. Kendi tersanelerini kurdurarak ilk düzenli donanmamızı inşa etti. Bu donanma, devasa Bizans gemileriyle boy ölçüşebilecek savaş gemilerinden oluşuyordu. 1089'dan itibaren Ege sularına görkemli bir şekilde açılan Çaka Bey, Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos gibi adaları peş peşe fethetti. Asırlar boyu Bizans Gölü bilinen Ege'nin mutlak hegemonyası, hayatında denizi sonradan gören bir beynin keskin zekasıyla paramparça ediliyordu. Koyun Adaları Muharebesi'ndeki Bizans hezimeti, Avrupa'da büyük şok yarattı. Çaka Bey'in nihai hedefi ne birkaç verimli ada ne de limanlardı. O, jeopolitik bir dehayla doğrudan imparatorluğun kalbini, Konstantinopolis'i düşürmeyi planlıyordu. Bunun için devasa bir kuşatma kurguladı. Trakya'dan Bizans'a kök söktüren Peçenek Türkleriyle stratejik bir ittifak kurdu. Doğuda ise diplomatik bağlarını pekiştirmek için Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'a kızını vererek onu da plana dahil etti. Stratejik kusursuzdu. Peçenekler karadan surlara yüklenecek, Çaka Bey Haliç'i denizden ablukaya alacak, Selçuklu orduları ise Bizans takviyelerini yok edecekti. 1000 yıllık Bizans en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıyaydı. Ancak Bizans'ın asırlardır kalkanı olan şey ağır zırhlı orduları değil, o zehirli şark diplomasisi ve saray entrikalarıydı. İmparator Alexios Komnenos, denizlerde bir türlü mağlup edemediği Çaka Bey'i içeriden vurmaya karar verdi. Kılıç Arslan'a ustaca kaleme alınmış gizli bir mektup göndererek, asıl tehlikenin çöken Bizans değil, gücü her geçen gün artan, yenilmez filosuyla kendi adına sikke bastırıp sultan unvanı kullanmaktan çekinmeyen kayınpederi Çaka Bey olduğunu fısıldadı. Bu derin entrika hedefine tam isabetle ulaştı. 1095 yılında Çaka Bey, Abaydos kuşatması sırasında harekatı planlamak üzere 1. Kılıç Arslan'ın ordugahına bizzat davet edildi. Sultan onu ihtişamlı bir devlet ziyafetiyle karşıladı. Ancak şölenin en hararetli anında kılıçlar kınından çekildi. Çaka Bey, acımasız Bizans entrikalarına kurban giderek damadının kesin emriyle oracıkta trajik şekilde katledildi. Tarih, yalnızca kılıçların çarpıştığı değil, saray fısıltılarının koca imparatorlukları yıktığı acımasız bir satranç tahtasıdır. Sizce 1. Kılıç Arslan, Çaka Bey'i ortadan kaldırmakta devletin bekası için haklı mıydı? Yoksa bu karar devasa bir stratejik felaket miydi? Fikirlerinizi yorumlarda buluşturalım. İmparatorluk ve ötesine abone olmayı unutmayın.